Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 plastik deterjan kutusundan 3 farklı vazo fikri göstereceğim sizlere. Hemen ilkiyle başlıyorum. Önce üzerindeki kağıtları çıkardım. Rölyef pastayla bir stencil çalışması yapacağım. Deseni sadece orta kısmında görmek istiyorum. O yüzden düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra rölyef pasta ve spatula ile uygulamamı gerçekleştirdim. Desendeki tüm boşluklar dolana kadar ince bir tabaka halinde sürdüm. Desenimi oluşturdum. Her iki tarafına da aynı uygulamayı yaptım. Daha sonra ağız kısmını da rölyef pastayla kapladım. O çizgiler kapansın diye birkaç sıra üst üste rölyef pasta sürdüm. Tamamen kuruduktan sonra boyamaya geçtim. Selfie Dekor'un kendinden vernikli boyasını kullanacağım ben burada. Benim kullandığım renk antrasit. Önce desen yaptığım kısımları normal bir şekilde boyadım. Farkındaysanız bu aralar vazolara takmış durumdayım. Ama ben böyle atıkları da dönüştürmeyi seviyorum. Bir de son zamanlarda bu dekor ürünlerinin fiyatlarını gördükçe almak istediğim ürünleri niye kendim yapmayayım diye düşünüyorum. Daha sonra boyanın içerisine karbonat karıştırarak kalan kısımlarını da bu karışımla boyadım. Dokulu bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden karbonat karıştırarak boyuyorum. Diğer kısımlara zaten rölyefle desen çalışması yaptığım için normal boyamayı tercih ettim. Sadece yan kısımlarında doku olsun istedim. Aslında bir nevi taş görüntüsü vermek istiyorum. O görüntüyü verebilmek için beyaz renk akrilik boya ve sert kıllı bir fırça kullandım. Fırçama çok az miktarda boya yükleyip yukarıdan aşağıya yavaş yavaş fırçamı çok bastırmadan çekerek hem desenlerinin hem de dokusunu ortaya çıkardım. Her iki kullandığım boya da kendinden vernikli. Zaten taş dokusunun mat bir görüntüye sahip olması gerekiyor. Özellikle girintili çıkıntılı yerlere daha fazla vurgu yaptım. Görüyorsunuz hafif fırça darbeleriyle nasıl güzel bir doku çıkıyor ortaya. Bu teknik her türlü zeminde kullanılabilir. Ve ilk dönüşümü tamamladım. Plastik atık bir deterjan kutusu güzel bir vazoya dönüştü. Özellikle böyle sürekli ortalarda dolaşan bir miniğiniz varsa evinizde bu vazo tam size göre. İstediği kadar vursun, devirsin, düşürsün, hiçbir şey olmaz. Geçiyorum ikinci fikrime. Yine üzerindeki kağıtları söktüm. Bu sefer de plastiğe ahşap dokusu vermek istiyorum. Gösterdiğim kısımdan kestim ve sarı renk akrilik boyayla boyadım. Bu serinin kapatıcılığı çok yüksek. O yüzden tek katta mükemmel bir şekilde kapattı. Benim burada kullandığım renk başak sarı. Boya kuruduktan sonra üzerine kahverengi eskitme kremi ile ahşap dokusu vereceğim. Öncelikle fırçayla yukarıdan aşağıya düz bir şekilde sürüp kuru bir bez yardımıyla sildim. Bu tarz ahşap vazoları belki daha önce görmüşsünüzdür. El işçiliği olduğu için ve gerçek ahşap olduğu için oldukça pahalı. Böyle küçük 10 santimlik olanları bile 70-80 liradan başlıyor. Eğer almak isteyip de fiyatı yüksek geldiği için alamadıysanız benim yaptığım gibi her türlü objeyi ahşap görünümüne kavuşturabilirsiniz. Özellikle bu yumuşatıcı kutusu şekli itibariyle tam da böyle vazo gibi görünüyor. Doğal ahşap görüntüsü vermek istediğim için bazı yerlerine böyle açıklı koyulu tonlamalar yaptım ve ikinci vazo fikrimi de böylelikle tamamlamış oldum. Açıkçası bu kadar gerçekçi görüneceğini tahmin etmemiştim. Çok beğendim. Kendi evim dekorunda kullanmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.
hayır sen bir yumuşatıcı kutusu değilsin, el oyması bir ahşap vazosun diyerek kendime de inandırayım. Ve son fikrim olan 3. vazo fikrine geçeyim. Bu sefer yumuşatıcı kutusunu bir kalıp olarak kullanacağım. Kağıdını temizledikten sonra gösterdiğim kısımdan kestim. Alçı ve suyla bir karışım hazırlayacağım. Bir kabın içerisine göz kararı alçı koydum ve azar azar su ilave ederek karıştırdım. Ben bu kullandığım kaşığı ve kapları sadece bu işler için kullanıyorum. Bu kullandığım alçı daha önce evde yapılan bir inşaattan kalmaydı. Önce olur mu olmaz mı diye tereddüt ettim ama denemek istedim. Bu şekilde pürüzsüz bir karışım hazırladım. Biraz koyu kıvamda olsun istedim. Hazırladığım karışımı kabın içerisine boşalttım ama yeterli gelmedi. O yüzden biraz daha hazırlayıp geri kalan kısmını yine aynı karışımla doldurdum. Bu alçının içerisinde böyle kuma benzeyen pütür pütür bir malzeme var. Onu da kuruduktan sonra fark ettim. Aslında tam da istediğim görüntüyü verdi bana o malzeme. Böyle granit efekti olmasını istemiştim. O malzeme sayesinde gerçekten granite benzedi ve üzerine herhangi bir işlem yapmadım. Kabı doldurmayı başardım ama bu sefer de fazla doldurmuşum. Havlu peçetelerin içerisinden çıkan bu karton rulonun bir tarafını kağıt bantla bantlayarak vazonun orta kısmına yerleştirdim. Fazlalığını boşalttım. Üzerine herhangi bir ağırlık koymama gerek kalmadı. Zaten koyduğum anda güzel bir şekilde yerleşti. Bu şekilde düz bir zemine koyarak kurumaya bıraktım. Çok çabuk kurudu. Hazırladıktan 5-6 saat sonra kurumuştu. Plastik kabı maket bıçağıyla dikkatli bir şekilde keserek kalıbı içerisinden çıkartmaya çalıştım. Hem kendime hem de yaptığım işe zarar vermemek için ufak ufak kesikler attım. Ve elimle ayırarak çıkması için bir zemin oluşturdum. Aslında kalıptan çıkacak kadar kurumuştu ama tamamen kuruması birkaç günü bulacaktır. Hala yapısı nemli. Zaten bunu dokundukça anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde plastik kapları kalıp olarak kullanarak eviniz için çeşit çeşit dekor ürünü hazırlayabilirsiniz. Evet, artık sonuca yaklaşmaya başladım. Hafif hafif oynata oynata kalıptan çıkardım. Sanki silikon kalıpla yapmışım gibi oldu. Böyle dış yüzeyi oldukça pürüzsüzdü. Ortaya koyduğum ruloyu da çıkarmak istedim ama ıslandığı için yırtıldı. Bu şekilde parça parça temizledim. Hiçbir yerinde defosu yok. Çok da güzel donmuş. Sadece biraz ağır. Çünkü büyük ve dolgun bir vazo yaptım. Tamamıyla kuruduktan sonra biraz daha hafifleyecektir diye düşünüyorum. Üst kısmını zımparayla düzelttim. Başka hiçbir işlem yapmadım çünkü bu şekilde gayet şık duruyordu. Evet, videonun artık sonuna doğru yaklaşmışken en çok hangisini beğendiniz diye sormak istiyorum. Alçıyla ilk defa böyle bir çalışma yaptım ve sonuç beni çok memnun etti. O yüzden devamı gelecek. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.